Herkese merhaba. Bu benim kaldığım hostel. Dün Ilha Grande'den Rio'ya geldim. Çünkü Rio'da olduğum zaman bayağı bir yağmur vardı. Hiçbir şey görmemiştim. O yüzden Ilha Grande'ye gittim. Şimdi geri geldim Rio'ya. Bunun sebebi de Petra da Gavea ve yine Cristo'ya tekrar tırmanmak istiyorum. Çünkü Cristo'ya tırmandığım zaman hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir şey göremedim. Sisten dolayı. Şimdi de Petra da Gavea'ya gidiyorum. Petra da Gavea buranın en yüksek tepesi. Tırmanmak bayağı bir zor. Tırmanırken ölenler falan var yani. Yılda 30-40 kişi falan ölüyormuş tırmanırken. Tehlikeli bir rota. Kimseyi bulamadım gelecek. Ben de tek başıma karar verdim. Zaten orada yolda birileriyle karşılaşırım. Ama şu manzarası mükemmel bir manzarası var. Zaten çıktığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ilha Grande'den de buraya trenle geldim. Normalde 140 real istediler. Hızlı araba, mesela taksi, feribot ve normal özel minibüsle. Ben lokal arabalara bindim. Buraya gelmeyi 36-37 lirayla falan mal ettim. Ayetten 6 dolar da şeye verdim, metroya verdim. 43 lirayla falan geldim buraya. 140 nerede, 43 nerede? Arada bir 100 lira, nereden baksanız 20 dolar falan fark var. Genelde lokalleri tercih edin, publicleri tercih edin. Daha az para ödemiş olursunuz. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltından sonra bir 2 saat tırmanacağım. Bayağı bir zorlu rota olacak. O yüzden iyi bir kahvaltı yapmam lazım. İnşallah güzel bir kahvaltı yeri bulurum. Zaten yanıma da sinek falan alacağım. Böyle atıştırmalık, çikolata, bisküvi falan tarzı. Olmadı onlarla idare edeceğim. Bir kafeye geldim. Böyle hamur işi satıyorlar. Etli, tavuklu. Tabii ben peynirli aldım. Bir de papaya suyu. Kahvaltıyı böyle idare edeceğim ama marketten muz veya enerji verecek şeyler de alacağım. Çünkü enerji gerekiyor. Sadece karbonhidratla olmaz değil. Bayağı bir zorlu çünkü parkur. Ben kahvaltımın tadını çıkartıyorum. Bayağı güzel. İçine böyle bayağı bir peynir koyuyorlar. Gerçekten peynir koyuyorlar. Türkiye'de koymuyorlar ama burada gerçekten peynir koyuyorlar. Çok güzel meyve vermiş. Böyle yolun ortasında. Kimse de dokunmuyor. Büyük ihtimalle olmamıştır. Adının ne olduğunu bilmiyorum ama tropikal bir meyve diyebilirim. Daha önce görmüştüm çünkü. Ben tırmanmaya başladım. Bir 10 dakika falan oldu. Metrodan bu tırmanma noktasına da bir 10 dakika yürüdüm. Şuradan başlıyoruz. Şöyle şurada şeyler var herhalde. Şöyle gideceğiz. 833 metre. Şöyle bir bilgilendirme var. Düşme tehlikesi olabilir. Her şey olabilir. Zaten büyük ihtimal şimdi ismimizi yazacağız. Başımıza bir şey gelirse geri dönüp dönmediğimize emin olacaklar. Toplam 2 saat, 2,5 saat falan sürecek herhalde. Burası okyanusun kenarında bulunan en yüksek tepelerden biri. Dünyada meşhur ve Brezilya manzarasını eğer sis olmazsa tamamen buradan görebiliyorsun. Çok güzel bir manzara. İnşallah sis olmaz. Şöyle isim yazalım. Şöyle. Okan Coşkun. Telefon numaramı bilmiyorum. Telefonu kamerayı kapatmam lazım. Şu anda başladık. Arkamda gördüğünüz kapıdan girdim. İsim soyisim yazdım. Ya genelde bu isim soyisimi dönüp dönmediğine emin olmak için şey yapıyorum. Çünkü tehlikeli yerler. Bayağı bir tırmanacağız. Zaten düşersen ölüyorsun. Eğer ölüp ölmediğimi merak ediyorsanız takip edin. Abone olun. Bildirimler açın. Videonun sonunda ölüp ölmediğimi belki görebilirsiniz. Öldüysem göremezsiniz de ölmediysem size çok güzel bir manzara sözü veriyorum. Zaten televizyonlarda veya sosyal medyada görmüşsünüzdür defalarca. Ama bunu bir de benim gözümden görmenizi istiyorum. Şöyle yemyeşil bir orman. Daha önce Cristo'ya yani Kurtarıcı İlker Erken'e tırmanırken maymunların saldırısına uğramıştık.
Şimdi bu sefer yine burada da çok fazla maymun var. Yanıma maymunları beslemek için muz aldım. İnşallah ortaya çıkarlar. Allah ortaya çıkan büyük ödülü alır. Yol böyle gidiyor ama hiç işaret bir şey yok. Bazen sağa sola dönüş olabiliyor. Onun için de Maps me indirin. Offline, yani internetiniz yoksa veya çekmiyorsa bile Maps me offline harita. Önceden indirin. Download yapın haritaları. Çok yardımcı olur Maps me. Yoksa kaybolma ihtimaliniz var. Bir de komple orman. Ya yolunuzu bulursunuz ama boş boşuna strese gel. Uzun uzun yürümüş olursunuz. Gerek yok. İndirin Maps'liği, rahat edin. Petre de Gavra ismi 1501 yılında Kaptan de Lamos tarafından verilmiş ve ilk isim buymuş, Portekizce verilen. İspanyol denizci tarafından verilmiş, Portekizce. Ve şu anda milli park. 1800'lü yıllarda yerli halk bu yollardan tarım ve tarlalarına gidip gelirken yollar keşfedilmiş ve şu anda milli park olarak korunuyormuş. Okyanusun bittiği yerde, yani en yüksek tepe 844 metrelik bir tepe. Bütün Rio de Janeiro ayağının altında bir tepe. O yüzden okyanusun bittiği yerde en yüksek tepe olarak biliniyor. Su var, akarsu. Ben de yüzümü yıkayayım. Bayağı terledim. Normalde bu su içiliyormuş. İnternette öyle okudum ama ben denemeyeceğim. Size de denemenizi tavsiye etmem. Hello. Everything okay? Yes. Tired? No, I'm afraid to pass this. No pain, no gain. Yeah. Where are you from? Where are you from? Brazil? Brazil? Yeah. You? Me too. Yeah. Eu também, né? Yeah. Vamos. And you? Turkey. Oh, nice. Turkey, İstanbul. Yeah. Que bacana. Tırmanmaya başladık. Arkadaşlar Brezilyalı korkuyormuş tırmanmaya. Isso. Impulsor, não? Poquito poquito. Acha? Ben de dedim ki acı yoksa gelişim yok. Teşvik ettim. Şimdi gidiyorlar. Ben de tırmanacağım. Aslı tırmanmaya şimdi başlıyor. Biraz tehlikeli. Ama şöyle. Şöyle. Hem tırmanıp ben video çekmek zor oluyor. Hey, amor! It's okay. Caralho! Şöyle tırmandık. Şöyle. Parkurlar hafiften başladı. Şöyle. Şöyle. Çok nefesim geliyor olabilir. Yorucu. O yüzden. Bir de tehlikeli. Bir de tek elle tırmanıyorum. Video çekeceğim diye. No, from here. Yeah? Yeah, I think. Yeah, you can. But there's a Iron over there. Ops. Hoppa. Buradan devam ki. Ya. Şurada demir de var. İsterseniz Ah, aqui tem uma corrente, ufa. demirden tutunarak da tırmanabilirsiniz. Bayağı bir zor tek elle. Bayağı bir kaygan tırmanmaya çalışmak. Arkadaşlar şöyle dolanıyor bir taraftan. Şurada da manzara var ama bakalım ölmeden çıkabilirsek. Yukarıda şelale var. Şelaleden böyle ufak ufak su geliyor ama o da yolu kayganlaştırıyor. Kaygan olmasa çok şey değil ama kaygan. Bir de düşersen tamamen aşağı düşersin.
Ya bir yeğen kırılır. Ama şöyle manzara da mükemmel. Pull yourself step. Poquito poquito. Tırmanış eğitmeni olacağım. Büyüyünce. Daha ne kadar büyüyeceksem. Kendime böyle ekip buldum. Tek başıma çıkmıştım ama bunlarla büyük ihtimalle yolu tamamlarım. 2-1 ya da. Tırmanmaya gelirseniz yolda birileriyle tanışın. Tek gelirseniz onlarla arkadaş olun. Başınıza bir şey gelirse size yardım edecek biri bulunur. Bayağı zorlaştı. Arkadaşlar yavaş, ben bilerek arkadan gidiyorum, o yüzden yardım falan ihtiyaç oluyor. Bir de video çekiyorum. Ops. Çantam biraz büyük. Şöyle. O yüzden her yerden geçmiyor. Bebeğecilerle daha tanıştık. Doğru ayakkabı seçimi burada çok önemli. Yoksa komple ayağınız su olur. O da yolu biliyormuş, bile yardımcı oluyor. Biz yolu bilmiyoruz. Hiç işaret bir şey yok. O yüzden sağ olsun. Gidiyoruz. Az kaldı ama. Asıl zor noktaya gelmedik. Bunlar zor noktaya nasıl tırmanacak bilmiyorum. Feel good? Chico? Good, good. Feel good? Yes. No pain no gain? No pain, no gain. You good? Tırmanma noktasına hafiften geldik. Boyu tırmanacağız. Şöyle dur. Şöyle tırmanacağız. Şu tepeye. Claro. Vamos. Vamos. Bayağı tehlikeli olacak gibi. Ama sis başladı ya. İnşallah manzarayı görebiliriz. Keşke arkadaşlar beklemeseydim diyeceğim de öyle de olmaz. Şimdiye kadar ben çıkmıştım bile. Şöyle Powerade falan var. Generate falan var. Enerji şuradan. Manzara şöyle. Tepeden daha güzel gözüküyor. Şu 30 lira gelmiş. Eğer bundan çıkmak istersen şöyle çıkılıyormuş iple. Ben çıkmayı deneyeceğim. Şöyle manzara arkamızda. Şöyle. Biraz tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Düşersen ölürsün. Ölürsen videonun devamı gelmez. O yüzden ölmek istemiyorum. Tırmandım ama arkadaşlar orada kaldı. Kız tırmanamıyor. Çok yavaş tırmanıyor. Korkuyor. Okay. Şuradan gideceğim diyor. Tırmanma ekipmanları bu da. Evet, ekipmanla tırmanacaksın. Vallahi kendine güvenmeyen ekipmanla tırmansın. Çünkü tehlikeli. Tam adrenalin. Çıkmak tamam da inmek de sıkıntı. Böyle tırmanmaya devam ediyoruz. En yukarı kadar tırmanacağız. Tek kaldım. Kimse yok. Kayaya düşmesin diye, devrilmesin diye böyle yapmışlar. Bence çok güzel mantık. Bir tane de ben koyayım. Bakayım dal var mı? Şurada dal var. Ama bu da küçük. Bu da bunu tutsun şöyle. Damlaya damlaya göl olur. Tırmandım. Bitti. Ama tabii ki bulutlar sarmış. Ve sarmaya devam ediyor. Millet şurada bekliyor. Ben de şans olsa
Zaten Türkiye'de doğmazdım. Hiç şans yok. Geldik. Millet de bekliyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Normalde şu anda dünyanın en güzel manzaralarından birini görmemiz lazımken sadece okyanusun sesi geliyor. Hemen hemen tırmanmak 3 saati buldu. Çünkü milleti çok bekledim ben. Normalde 2,5 saat ve 2 saatte tırmanılabilir. Şöyle. Ayaklarınız böyle oluyor. Komple çamur oluyor. Millet manzarayı bekliyor eğer bulut giderse. Ama ben 2 saat burada bekleyeceğim. Saat 12.30, 2.30-3'e kadar burada duruyorum. Dinleneyim. İşte de meşhur yer. Fotoğraf çekilen tehlikeli yer. Düşersen ölürsün. Burası en meşhur fotoğraf çekilen yer ama şu anda çok fazla sis olduğu için hiçbir şey gözükmüyor. İsterseniz bu dağa tırmanabiliyorsunuz da. Dağcılar tırmanmış mesela. Ama tam ekipmanlı olmalı gerekiyor. Zaten kimse bir şey demiyor. Öyle ücret falan hiçbir şey yok. Bütün sorumluluk kendinizde. O yüzden istediğinizi yapabilirsiniz. Buranın yerlileri poz veriyor bana. Büyüyünce dinozor mu olacaksın sen? Geldikten tam 1 saat sonra geldiler. Look my legs. You look nice. Şansına da hava açılıyor. Asıl fotoğraf çekilen yerin üstünde de şöyle bir tepe var. Şimdi arkadaşlar geldi. Onları bekledim onları çıkmak için. Oraya beraber çıkıyoruz. O meşhur fotoğraf çekilen yerin üstünde bir 20 dakikalık daha yürüme rotası. Zaten hiçbir şey de gözükmüyor. Sisten. Arkadaşlar gelmiyor. Şöyle. It's okay. Yorulmuş kız. Öbür taraftan çıkarken bayağı yoruldum dedi, siz gidin dedi. Biz de şu arkadaşla devam edeceğiz. Şöyle zincirle iniyorsun aşağı. Haseva? No, pre. No? No. O Bárbara. Bahva? Chama. Não, chama a Bárbara. Bárbara. Bahva? Bárbara. Batlı etme Bahva. Oi, João. Oi. Não, peraí. Não, não. Oi, Hã? guarda o celular. Fala pra ele guardar o celular. Guarda o celular. Phone? Phone? Okay, okay, no problema. No problema. Telefonu diyor cebine koy demek istiyormuş. Bu bilmiyor ki biz tek elimizde de yaparız. Okey. Şöyle. Ops. Ay ay. Yani siz takip edin, izleyin diye biz burada ölümden dönüyoruz. Şöyle. Petedegava'nın öbür tarafı. Çıkarken şu manzaradan geldik. Şuradan şöyle geldik. Şu köprünün oradan böyle 2,5 saatlik bir tırmandık. Olha aqui na montanha. Ya. Yeah. İnsanlar ilk tepeye çıktıktan sonra yoruluyorlar. Buraya enerjileri kalmıyor. Buradan çıkacakmışız. Bayağı bir tehlikeli duruyor. Ama arkadaş tecrübeli. Daha önce de çıkmış, biliyor. Çık ama çekemedim, bayağı bir zordu. Hem çekim yapıp hem tırmanmak zor. Buraya çok kişi gelmiyor belli. Ops! Kaya ortadan ikiye yayılmış, onu göstereyim. Dilimi vurdum. Dilimi vurdum. Acıyor. Kaya ortadan ikiye yayılmış.
Zaten büyük dedim. Trekkingçi olduğunu söylemiştim size. Asıl manzara burada. Hello Chico. Ses geliyor ama ses gelene kadar Nombre Tijuca Bahucu diyor arkadaş. Şuradan geldik. São Conrado Beach. São Conrado Beach. São Conrado Beach. Yeah. Yeah. Obrigado. Tetra do Raio. Tetra do Raio. Isso. Tetra do Raio'muş buranın ismi de. Yerli olunca her şeyi biliyorsun. Dizimi kötü vurdum. Kılan? O ponto mais alto. Ya. Şu bütünmüş, É, kopmuş, kırılmış. São Conrado Beach. São Conrado Beach. Şöyle. Hayır, kertenkele. Asıl manzara burada. Morro Mountain Two Brothers. Two Brothers. Two Brothers. And Vidigal Mountain. Vidigal Mountain. Yeah. Another one, Sugar Labs. And Copacabana. Ya aynı Copacabana. No, Ipanema, Copacabana. Yeah, yeah. Ipanema. Burası Ipanema'sı. Öbür taraf Copacabana. Şurası da iki kardeş dağıymış. Leblon Beach. Leblon Beach. Two. Ayetten Leblon Beach. Şu arkada Leblon Beach diye bir yer var. Favela? Rocinha. Rocinha. No favela, right? No favela. Yeah. Favela? Tá vendo? Rocinha. Şuralar komple favelaymış. Yeah, yeah. Rocinha. Cristo? Sim. Şurada da bulutların arkasında Cristo varmış. Voo livre. Bolivya. Yeah. Asa Delta. Ya. Yamaç paraşütçüleri gösteriyor şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şurası da ben tam geldim, dağ temizlendi. No vlog. Take a picture. Tam geldim, dağ temizlendi. São Conrado Beach. Ya. Tepeye çıktık. Uç noktasına. Şu anda Rio de Janeiro'nun en uç tepesindeyim. Zirvedekiler her zaman yalnız değildir. Plajlar, her şey. Rio'da bundan daha güzel bir manzara göremezsiniz. En yukarıdan ve en güzeli burada. En güzeli benim kanalda. Sakın ha takip etmeyi unutmayın. Bunun gibi sizi daha çok güzel yerlere götüreceğim. Sadece takip edin ve bekleyin. Tırmandık. Burası çok güzel oldu. Sis komple gitti. Ne zaman buraya geldik, sis yeniden başladı. Abi hiç şans yok ya. Harbiden. Komple sis geliyor şimdi. Plaj çok az gözüküyor. 2 saatlik beklemenin sonunda size asıl manzarayı gösterebiliyorum şu anda. Şöyle. Çok güzel bir manzara. O meşhur olan kaya da şurası. Pardon, burası. Herkesin fotoğraf çektiği yer işte burası. Benim de fotoğrafım var. Eğer Instagram'dan takip ederseniz görürsünüz. Şurası 2 Brothers daha demin arkadaş anlattı. Şurada sisin üstünde hemen Koteci İsa heykeli. Şuralar favela. Şurası plaj. Şurası Ipanema. Onun arkası Copacabana. Şurada güzel bir göl var. Şu karşıda da tam öbür dağda çok gözükmüyor. Kesme Şeker Dağı. Orada belki tekrar tırmanabilirim. Bir defa tırmandım. Çok fazla bir şey göremedim. Belki tekrar tırmanabilirim.
Şöyle biraz gideyim. Tehlikeli, korkuyorum gitmeye. Düşersen 100 metre diyor. Ölüm garanti. Şöyle. Atlar genelde zenginlerin evleri. Hemen yanlarında da şurada da favelalar zaten. Bence dünyanın en güzel manzaralarından biri olabilir. Yamaç paraşütü yapıyorlar şurada da. Atlantik Okyanusu'nun en güzel manzarası. Ve tabii ki Rio de Janeiro'nun. Şimdi aşağı inmeye başlayacağım. Saat 3 oldu. Hava kararmadan aşağı inmiş oluyorum. Son kez şöyle bir bakış atıp bir video çekmek istedim. Gerçekten insanın ayrılası gelmiyor. 3,5-4 saat kaldım yani burada. Ben güzel tırmandım da böyle çok güzel. İnmek daha zor. Yerler çok kaygan. Bir de inerken, çıkarken bir yerde tutunuyor ama inerken daha zor. Hatta düştüm bir defa. Ayak bileğimi vurdum ama inşallah ölmeden aşağı inebiliriz. Arkadaşları gene yakaladım inerken. Onlar 1 saat oldu da ayrılalı ama inememişler. Ben de şimdi inmeye çalışacağım. Zaten en tehlikeli yer burası. Dediğim gibi dilerseniz şu iple inebilirsiniz. 30 lira. Ama ben paya vermek istemiyorum. Macera istiyorum. Zaten düşenler de buradan düşüp ölüyormuş. Zaten buraya geçtikten sonra öbür taraflar çok tehlikeli de burası en tehlikeli yer. Burayı atlattıktan sonra ses geliyor. Her şey güzelleşiyor. Manzaramız şöyle. Arkadaşlar da neredeyse yakaladım. Sizin için ölüme meydan okuyorum. Videoyla. Elimde kamerayla şöyle. Hop. Hop. Yavaş 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 yavaş. Like that. Ben buna dikkat etmemiştim de inerken dikkatimi çekti. Nasıl duyuyor bu böyle? Şurada yol var. Bildiğin altı bomboş. Çatı olmuş kendi kendine. Gene şöyle tutturmuşlar. Bir de şöyle bir direk var. Şunu unutmuşlar. Şunu da ben yapacağım şöyle. Şöyle. İşte benim sayemde devrilecek. Bana bir hayır duası etsinler. Bütün yükü omuzlarında taşıyor. Çalışkan hayvan. Vallahi ben hemen aşağı geldim. Ama arkadaşlar çok geride kaldı. Onları da beklemiyorum. Çünkü çok yavaş ilerliyorlar. Bir arkadaşın kız arkadaşı var. O çok yavaş ilerliyor. O zaten tırmanamıyor. O yüzden zaten iple indi aşağıda. O yüzden ben beklemek istemedim. Suyum bitti. Suyum bittiği için de hemen gideyim ki suyumu içeyim. 1,5 litre su aldım. Yetmedi. Siz de çok su içen biriyseniz benim gibi bence fazla su alın. Ben pişman oldum fazla almadım ama fazla aldığım zaman da bu sefer taşımak sıkıntı. Sırf termosum var. 700'lük, 700 mililitrelik. Sırf ağırlık olmasın diye termos taşımıyorum. Yani o ufak ağırlıklar gerçekten çok önemli. Böyle trekking yaparken ya da hiking veya bir yere tırmanırken kesinlikle en önemli şeylerden biri. Siz de çok su içiyorsanız su alın. Başka da bir şey, ya tullaya para vermeyin. Boşu boşuna. Gitmiyor. Şöyle. Bakın. Sen nasıl bir böceksin ya? Vallahi elimle şey yaptım. Yabani acıkmış. Tullaya para vermeyin. Kendiniz yapın. Yani yolda birileriyle tanışırsınız. Veya hostelde, bulunduğunuz hostelde insanlara sorun. Ben sabah erkenden çıktım. Dün akşam çok geç gelmiştim. Sabah erkenden çıktım. O yüzden hostelde kimseyle konuşmadım. Millet uyuyordu. Rahatsız etmek istemedim. Kendim geldim. Yolda 3 kişiyle tanıştım. Kendiniz de yapabilirsiniz.
Yani daha güzel. Yani insanlarla tanışmış olursun. Biriyle geldiğin zaman onunla sadece muhatap oluyorsun ama başka insanlarla tanışmak için de yalnız gelebilirsiniz. Bence çok güzel bir deneyimdi ve gelecekseniz eğer kesinlikle hava durumunu kontrol edin. Eğer yağmurluysa veya bulutlu gözüküyorsa kesinlikle gelmeyin. Hiçbir şey göremezsiniz. Daha önce tecrübe ettim ve İsa'da ve Kesme Şeker Dağı'nda hiçbir şey göremedim. Siz olun. Kesinlikle hava durumunu kontrol etmeden yola çıkmayın. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın.